21 Ağustos 1915 tarihi. Şafak harekatı başlamıştı. 163. Tümen ilerliyordu. Daha 900 metre yol almışlardı ki Türk askerlerinin yoğun ateşine maruz kaldılar. Artık bir adım dahi gidemiyorlardı. Aynı durum İngiliz alayına ait 4. tabur için geçerli değildi. Tümenin sağ yanında yer alan bu birlik fazla bir karşılık görmeden ilerliyordu. Türkler için kritik bir durum oluşmuştu. İlerleyen İngiliz birliği önlerindeki tepeyi aşarsa Türk birliklerini arkadan çevirebilirlerdi. Bu durumda Türklerin sonu olurdu. 267 askerden oluşan birlik önlerinin açık olmasından yararlanarak hızla ilerlemeye başlarlar. Hedefleri 60 numaralı tepeyi ele geçirmek. Birlik hızla önlerinde bulunan tepeye doğru tırmanmaya başlar. Halbuki tepenin üzerinden garip, gri tonlarda mantar gibi bir bulut vardır. Sanki taarruza geçen düşmanı bekliyordu. Birliğin son askeri tepeye tırmanıp bulutun içinde kaybolana kadar hiçbir şey olmadı. Son asker de bulut tabakası ile kaplandığında bulut yükünü almış bir gemi gibi hareketlendi. Sonra ise ufukta kayboldu. Savaş sonrasında bu tabur kayıp veya yok edilmiş sayıldı. İşgal Kuvvetleri Komutanı General Hamilton bu kaybolan birlik hakkında çektiği telgrafta bunların önüne düşmanı yani Türkleri katmış hızla ilerlediklerini, daha sonra ise ormanlı bölgeye hücum ettikten sonra gözden kaybolduklarını yazdı. Bu konuda ifade veren Anzak askerleri ise bundan farklı olarak olayı yansıtmışlar. Yani olayla ilgili birçok varsayım ortaya atılmış. Ama sanırım General Hamilton dahil bizlerin bir kısmının bu konuda ortaya attığı varsayımı duysalar kesinlikle çok şaşarlardı. Evet, ne demiş bizimkiler? 267 askeri bulut kapmış ve sonra çekip gitmiş. Hayır, Gelibolu'da yaşananlar tamamen gerçeklerle bağlantılı olarak dolu dolu yaşanmıştır. Ama insanların ve özellikle daha önce hiçbir savaş tecrübesi olmayan ve savaşı burada görerek büyük şoklar yaşayan Anzakların bu tür yakıştırmalar yapması içinde bulundukları psikolojiye gayet uyumludur. Korkuyorlardı çünkü karşılarında düşman kabul ettikleri Türklerin gerek silah, gerek teçhizat, gerek yiyecek ve diğer tüm bakımlardan işgal için gelen kuvvetlerden daha zayıf olduklarını biliyorlar ama bunları nasıl yenemediklerini asla ve asla düşünemiyorlardı. Anzak koyunda tam ufuk hattında bir kaya çıkıntısı vardı. Anzaklar bu çıkıntıyı Mısır heykeli olarak değerlendirmiş ve bunun Türkleri koruduğuna da inanmışlardı. Yani akılları bazı şeyleri kesmeyince çareyi değişik fikirler üreterek bulmaya çalışıyorlardı. Biz bunları her türlü imkanlara rağmen yenemiyorsak bunların kesin doğaüstü güçleri olmalı diye düşünmüşlerdi. Hayır, yenememelerinin tek nedeni Türklerin atalarımızın üstün vatan sevgisi, gelecek nesillere yani bizlere, sizlere bu vatanı işgal altında değil de özgür olarak bırakma özlemidir. Bu tür kaybolduğu düşünülen birlikler ise ormanlık alanda bölgeyi kendilerinden daha iyi tanıyan Türk birlikleri tarafından imha edilmişlerdir. Generalin dediği üzere ormanlık alan, Anzak askerlerinin dediği üzere dere yatağı. Her iki arazi yapısı da saldıran değil, savunan askeri birlikler için gayet ideal ve avantajlıdır. Yani sonuçta bu 267 kişilik askeri birliğin çatır çatır müdahale eden Türk askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı kesin. Peki neden bulunamadı bu askerler? Gelibolu'da cenaze bulmak mümkün mü sizce? Cenazesi bulunamayan, adı bilinemeyen, milleti dahi bilinemeyen
Yüz binlerce insan o toprakların altında yatıyor. 267 kişi nedir ki? Gelibolu'da canını dişine takan ve büyük bir mücadele örneği veren atalarımızı rahmetle analım. Ama onların başarılarını, bilek zoruyla kazandıkları başarıları asla başka yönlere çekmeyelim. Büyük saygısızlık yapmış oluruz. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız.